Bitcoin 9.000 doların üzerinde sağlam bir şekilde tutunmaya devam ederken Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan regülasyon sinyali geldi biliyor musunuz? Ve Pentagon Bitcoin üzerine savaş oyunu kurguladığı da ortaya çıktı ve işte dostlar bu bölümde bunların gölgesinde sizinle Bitcoin'i ve CoinMarketCap'e göre en çok para yatırılan en büyük coinlerden bazıları olan BNB, Ethereum ve Ripple XRP'nin her birinin en önemli haberlerini hem de teknik analizlerini şöyle hızlı ve akıcı bir şekilde yapacağız. Sizden gerçekten çok fazla istek geldi ama bu arada bakın dostlar, Binance borsasını kullananlar lütfen çok dikkatli olsunlar. Çünkü bakın daha şurada birkaç ay önce çok fazla insanın para kaybetmesine, canının yanmasına neden olan bir coin, daha doğrusu bir özellik aslında yine Binance'a geldi. Bu kez farklı şekilde geldi ama bence aynısının gerçekten laciverti. Birazdan bu coin'i de konuşacağız ve para kaybetmemek kazanmaktan daha önemli olduğu için bence almayın dostlar. Gerçekten para cepte kalsın diyerek şimdiden uyarmak istiyorum. Bu arada ben özellikle son dönemde alsat işlemlerimi Türk borsaları arasında iCrypex'e de yaptığımı söylemeliyim. Siz de isterseniz aşağıdaki linkten şöyle bir bakabilirsiniz. Ve ayrıca donanımsal kripto para cüzdanı olan Ledger'ı da ücretsiz şekilde kazanma şansı yakalamak isterseniz de bu videonun hemen altındaki linke tıklayarak küçücük bir form var. Onu doldurabilir, yorumlarınızı, fikirlerinizi yazabilir ve videolarımı beğenip kanalıma da şöyle jet hızıyla abone olup yanındaki zile dokunabilirsiniz. Hadi bakalım, şimdi herkes hazırsa madde 1 diyoruz ve Bitcoin ile başlıyoruz dostlar. Bam bam başlıyoruz. Bitcoin ile ilgili çok sık analiz yaptığımız için şöyle hızlıca altcoin'lere de geçeceğim ama bakın, Forbes dergisi satır aralarında kalsa da peş peşe bazı bombalar patlattı. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Bitcoin ve altcoin'ler için regülasyonların, yani devlet düzenlemelerinin yolda olduğunu söyledi. Regülasyonlar geldiğinde de ne olacağını söyleyeyim. Yani Bitcoin muhtemelen çok daha büyük çevrelerden onay alacakken ama aynı zamanda büyük değişimlerin de kapıda olacağını söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikan savunması Pentagon Bitcoin üzerine gerçekleşmesi ihtimal Zillion adında bir savaş oyunu üzerine çalışıyor. Buna göre gelecekte Z kuşağı dediğimiz, yani günümüzün işte 15'li 20'li yaşlara denk gelen kuşağı gelecekte Bitcoin üzerinden veya Bitcoin'i kullanarak pekala bir isyan başlatabilir deniyor. Pentagon'da şu an bu kağıt üzerinde duran bir seçenek. Biliyorsunuz özellikle bu George Floyd'un Amerika'da öldürülmesinden sonra işler bayağı bir karışmıştı. Bunun üzerine hatta Cumhuriyetçilerin Florida temsilcisi hükümetten protestocuların parasının dondurulmasını istemişti. Yani dostlar ne oluyor? İsyanların ucu elbette paraya, finansmana dayanıyor. Sonuç olarak evet, Amerika'nın, Pentagon'un Orta Doğu dahil birçok konuda strateji çalıştığını, savaş oyunları oynadığını biliyoruz. Bunlar yeni şeyler değil. Fakat Bitcoin üzerine de bunu yapması, bunun Forbes dergisinde haber olması artık Pentagon'un bile Bitcoin'i çok ciddiye aldığını bence gösteriyor diyerek şimdi teknik analize geçelim dostlar. Bakın, bir önceki Bitcoin teknik analiz videomda ne demiştik? Sert hareketler gelebilir dedik ve nitekim de peşinden geldi. Fakat 9.350-10.100 dolar arasındaki tüm Bitcoin hareketleri bana göre geçicidir demiştim. Zaten aynen de öyle oldu. Bitcoin sert hareketler sonrası gerçi 8.900 dolar bölgesine kadar da böyle kısa süreli esnese de 9.100 dolar desteğinden kuvvetini pekala aldı ve tekrar 9.500 dolar bölgelerine şöyle hızlıca yükselmesini bildi. Bitcoin'de bakın şu an aşağı yukarı bir 700 dolarlık bir esneme payı mevcut. 10.100 doların üzerine Bitcoin çıktığında veya en azından 9.100 dolar desteği dirence dönüştüğünde Bitcoin tekrar, bakın yazın buraya, tekrar yeni hareketini yapacak. İkinci maddede şimdi Bitcoin'i geçip jet hızıyla ikinci maddede BNB ile yola devam etmek istiyorum ama bakın dostlar, Binance borsası ile ilgili çok önemli bir uyarı yapacağım size. Demin dediğim gibi, hani hatırlar mısınız? Bitcoin Bull, Ether Bear, böyle hani XRP Bull tarzı böyle kendinden kaldıraçlı coinler vardı biliyorsunuz Binance'te. Bunun da geçmişte yarattığı hezeyanı muhtemelen tanık olmuşsunuzdur. Hatta ben bununla ilgili özel bir videoda yapmış ve siz değerli Kripto Sözlük izleyicileriyle şöyle paylaşmış ve detaylıca uyarmıştım sizi. Bu kaldıraçlı coinleri bilmeyenler ne yaptılar abi? Normal coin gibi gittiler böyle aldılar. Sandılar ki bağlı olduğu işte Bitcoin, Ethereum, XRP her neyse, EOS da var bunun içerisinde. İşte o yükselirse peşinden EOS Bull coin'im de yükselecek diye düşünüldü ama dostlar bununla hiç alakası yok. Tamamen long dediğimiz yükseliş beklentili ve short dediğimiz düşüş beklentili kontratlar üzerinden bunlar fiyatlandı. Haliyle de ne oldu? İşte birçok insan bu kendinden kaldıraçlı coinlerde zarar ettiler ve Binance'de ne yaptı? Paldır küldür bu coinleri kaldırdı abi. Borsadan kaldırdı. Ve ilginç nokta da şu ki bu coinler geldiğinde Binance'de bu coinlerin ne olduğundan, nasıl kullanılır, nedir, ne değildir, nelere dikkat etmeli falan, buna dair ben bir açıklama göremedim. Şimdi aynı havayı, bakın aynı havayı Eren demişti
olmuştu derseniz umarım böyle bir hezeyan tekrar olmaz ama Bitcoin down ve Bitcoin up işlemlerinde de ben bunu seziyorum. Ben bu kokuyu alıyorum. Aman dikkat, aman dikkat, gözünüzü seveyim dostlar. Bitcoin işte çok yükselecek veya çok düşecek heyecanla kapılıp daha sıradan kullanıcıya bile ne olduğu, nasıl kullanacağı falan doğru düzgün anlatılmadan bu coinimsi şeyleri bence almayın. Bırakın hani siz almadıktan sonra isterse yükselsin abi. Cehennemin dibine gitsin. Para kazanamamış olun. Zararınız bu olsun abi. Gerçekten para kaybetmeyin. Yeter ki para kaybetmeyin. O yüzden aman dikkat diyerek şimdi BNB analizine geçmek istiyorum. Bakın BNB'de uzun süredir devam eden bir yükselen takoz düşüşle son buldu. Fakat hani böyle piyasada genel olarak bulunan şu hava var ya, yükselmese de düşmüyor abi. Dostlar bu havadan, bu olaydan kaynaklı olarak muhtemelen normalde yükselen takozda düşüş sert olmasını beklerdik ama şu an böyle olmadı. Bu zaten şu an BNB'ye de özel değil. Demin dedim ya, birçok coin için geçerli. Ve dostlar bakın parabolik sarın 4 saatlik grafikte al sinyali verirken günlük grafikte sat sinyali vermesinin de bence şu an tek bir tane anlamı var. Saatlik, günlük, day trading falan bunlar yapılabilir. Fakat işte hani böyle şimdi alayım 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra, 2 hafta sonra satayım derseniz o nokta bence şu an riskli dostlar. Net bir boğa dediğimiz yükseliş veya ayı dediğimiz o düşüş sezonu var ya, onda şu an olmadığımız için bu seviyelerden uzun vadeli hani böyle birkaç senelik alıp isterseniz unutabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey ama kısa vadeli de bence gerçekten dikkatli olun dostlar. BNB'nin olası bir düşüş durumunda düşüşün durabileceği seviyelerde işte 15.40 ve sonrasında da 13.70 dolar bölgeleri olabilir. Yükselirken dirençle karşılaşabileceği yerlerde 16.68 dolar ve 18.20 dolar, yani 18 dolar 20 sent bölgeleri olabilir. Ama bu arada genel olarak altcoin'lerde şu an çok böyle bir heyecan olmasa da BNB'de 4 saatlik grafikte bir ekstra olarak dead cross var. Yani 200 günlük harekette ortalama geliyor, 50 günlüğü şöyle yukarı doğru kesiyor dostlar. Yani bu kesmeye başlıyor. Bu her zaman olmasa da genel olarak düşüşün işareti de olabiliyor. Tabii ki de bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bu videodaki hiçbir şeyi almayın ama bu dead cross'tan dolayı BNB shortlamak, yani işte düşüş beklentisiyle elinizde olmayan BNB'yi açığa satarak BNB düşünce onu tekrar daha ucuzdan alıp aradaki farkı da kar etmek suretiyle para kazanmayı denemek isterseniz hedef olarak 15.40 dolar seviyelerini düşünebilirsiniz ama tabii ki de her yatırım peşinden zaten riskini getiriyor. Bunu da unutmayın dostlar. Ve öte yandan Eren işte ben BNB alacağım abi, yükseliş yaparsa da bunu satıp para kazanmak, yoluma bakmak istiyorum diyorsanız da bence en azından 17 dolarları falan bir görmek lazım. Yani her zaman böyle en düşük noktayı hedeflemek doğrusu değil. Alırken önümüzün net görmek, belki de 16 yerine 17'den almak daha mantıklı olacak. Çünkü önümüzdeki belki de o sis perdesi kalkacak. Dolayısıyla ne olacak? Yani neyi demek istiyorum? Acelemizde olmaması lazım. Ucuzdan BNB toplamak isterseniz de, bunu hedeflerseniz de 13.80 dolarları bekleyebilirsiniz. Sonuçta ne oluyor? Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmediği gibi sonsuza kadar da düşmüyor. Bunu ben bu arada BNB 40 dolara yükseldiğinde ortada böyle deli gibi BNB FOMO'su varken de düşünüyordum dostlar. Bu arada BNB tekrar 18.60 dolar bölgesine yükselir ve oralarda tutunabilirse takoz hattı içerisine tekrar gireceği için ekstra bir ivmelenme, ekstra bir yükselme de yaşayabilir. Ama şu an bence en azından kısa vadede ben bunu çok fazla beklemiyorum diyerek 3. maddede Ethereum'a geçmek istiyorum. Bakın Ethereum'da bu aralar bir hack saldırısı olabileceği konuşuluyor. Son günlerde biliyorsunuzdur, birisi veya birileri 100 dolarlık Ethereum transferi için ne yaptılar? Tam 2.6 milyon dolarlık transfer ücreti ödediler. Hadi bu tamam, yanlışlıkla olmuştur diyebilirim. Pahalı bir yanlışlık diyelim ama sonrasında da 350 Ethereum'luk bir transferde de tam 2.6 milyon dolar ödendi. Bununla da bitti mi? Bitmedi. Üçüncü işlem olarak da 752 bin dolarlık bir işleme, bir transfere tam 539 bin dolarlık transfer ücreti ödedi. Yine biri veya birileri ve şimdi durum böyle olunca ben şunu sormak istiyorum. Yani bu paralar kime gidiyor? Bu iş kime yarıyor? Kime yarıyor? Ethereum madencilerine, emekçilerine yarıyor dostlar. Yani onlara fazla gidiyor. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin bunların kesinlikle bir hata olduğunu söylüyor ama gerçekten bilemiyorum Altan demek istiyorum. Ya birileri bir şeyler deniyor ya da Vitalik Buterin ve ekibi Ethereum 2.0 öncesinde bir şekilde büyük paralar ödeyerek daha fazla madenciyi Ethereum'a çekmek istiyor. Ne bileyim, böyle gözlerini boyamaya çalışıyor dostlar. Belki de bunu işte net şekilde el altından yapıyor. Çünkü Ethereum sistemini öyle kafanıza göre değiştiremezsiniz dostlar. Bakın hani bu var demiyorum. Yani Vitalik Buterin bu olayı böyle el altından bir şeyler yapıyor demiyorum ama sadece bu olayları böyle toplayıp çıkardığım zaman benim öngörüm, benim yorumum bu şekilde oluyor. Böyle bir ihtimal olabilir. Bu arada Ethereum'un teknik
teknik analizine baktığımızda da şunu söyleyeceğim. Henüz Ethereum 2.0 fiyatlanmış değil bence. Onun rüzgarı bence gelecekte olabilir. Eğer tekrar ve tekrar ertelenmezse, bu da önemli bir detay. Ama şu anda Ethereum'da bir yükselen takoz içerisinde yükselerek devam ediyor. Yükseliş hattındaki 236 dolarda bulunan mini direnci aşabilirse ilk etapta 247 dolara kadar ve sonrasında da işte 254 dolar civarlarına kadar Ethereum yükselebilir. Fakat şu an içinde bulunduğumuz bölgede bence biraz da Ethereum'un tutunabilmesini beklemek lazım. Çünkü bakın 50 günlük hareketli ortalamayla da tam şu an yüz yüze geliyorlar. Yani yükselen takozu biliyorsunuz abi, ne olur bitimiyle birlikte muhtemelen sert bir düşüş gelebilir. Düşüş tarafında da bu senaryo gerçekleşirse şayet ilk etapta ben güncel olarak Ethereum'da 215 dolarlara tutunmasını beklerim. Yani benim hedefim bu senaryo gerçekleştiğinde bu olur. Onu kırarsa 190 dolarlar masaya gelebilir ama şu an gerçekten 190-195 bu dolarları, bu seviyeleri konuşmak için gerçekten erken. Ethereum biraz hareketlenir ve dediğim gibi önce 236 dolar, sonra da 247 ve 254 dolara kadar yükselişi olabilir. Fakat çok böyle ekstrem bir olay olmadıkça da şu durumda ben takozun tepe noktası olan 272 dolar bölgesinde kıramayacağını şahsen düşünüyorum. Yani benim oyun alanım bu şekilde dostlar Ethereum'da. Dördüncü maddeye de geçiyorum ve Ripple'ın XRP'sini masaya şöyle detaylıca koymak istiyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı, zile dokunmayı ve yorumlarınıza yazmayı unutmayın diyerek bakın şimdi Ripple'da şunları konuşacağız abi. Ripple'ın CEO'su geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki küresel krizden Bitcoin güçlenerek çıkacak dedi ve evet, zaten geriye dönüp baktığımızda altın gibi Bitcoin de kafanıza göre basıp böyle miktarını artıramayacağınız varlıklardan bir tanesi olduğu için krizlerden güçlenerek çıkabildiğini görüyoruz ve muhtemelen gelecekte de görebiliriz. Ripple'ın XRP'sine de döndüğümüzde de oldukça güzel ama biraz da böyle geç kalınmış bir olay var. Bakın size onları söyleyeceğim şimdi. Ripple'ın müşteri başarısından sorumlu yöneticisi Marcus Treacher'ın daha şurada birkaç gün önce yaptığı açıklamaya göre 2021'de Ripple tüm dünyaya açılıyor ve tam 195 ülkeyi kapsamaya hazırlanıyor. Ripple'ın amacı da biliyorsunuz zaten tüm dünyada sınırlar olmaksızın ödeme sistemini yaymak. Bu arada bu hani tüm dünyanın ortak kullanabileceği bir kripto para bence de olacak zaten ama burada açıkçası ben Ripple'dan çok neyi bekliyorum? Videolardan biliyorsunuz. Daha çok ben Çin'in dijital yuanını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dijital dolarını bekliyorum. Bir önceki videoda zaten bunlara yönelik detaylı analizler var. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Bu arada Ripple ne yapabilir? Bu noktada ne yapabilir derseniz de bakın, regülasyonlar gelmeden, hükümetler sözünü söylemeden net şekilde işte Ripple tüm dünyada sokakta bile kullanılan bir kripto para olacak diyemeyiz. Gerçekten burada kimseye hayal satmaya gerek yok ama özellikle bankalar üzerinden evet 195 ülkeyi birbirlerine gayet bağlayabilirler. Halka inerler veya inmezler. Orası hani ayrı bir şey ama şirketler düzeyinde gayet kullanılabilirler. Tüm bunlar olursa da evet, bu işlerin içerisinde XRP de olursa evet, bunlar XRP'ye çok olumlu yansıyabilir, fiyatını yükseltebilir ama yine de tabii ki de bu işlerin başlamasını şöyle bir görmek lazım. Bu arada bir başka önemli Ripple olayı daha var, onu da söyleyeyim size. Şu Ethereum üzerinde MakerDAO'nun hacim olarak böyle ipi göğüslediği şu DeFi dediğimiz merkezi olmayan bankacılık akımı var ya, finans akımından bahsediyorum. İşte dostlar Ripple'da bunun çok benzerini, yani bir kredi platformunda hayata geçirmeyi planlıyor. Bunu da söyleyeyim. Ripple artık sadece ödeme tarafında işte en hızlı, en kesintisiz, en ucuz ödeme platformu, bu sistem olmak istemiyor. Sadece burada kalmak istemiyor. Lending, yani borç verme, işte merkezisiz finans tarafında da artık faaliyet göstermek istiyorlar. Ama tabii ki de öncelikli olarak likidite problemlerini çözmeleri gerekiyor. Artık şu Ripple satışlarına, XRP satışlarına da mümkünse bir süre, belki de birkaç sene ara vermeleri gerekiyor. Yani biraz da yatırımcıyı da düşün değil mi? Yani hep bizden olmuyor. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Bakın Ripple da öyle sıradan çok küçük de bir şirket değil. Tüm dünyada 350'den fazla iş ortağı var ve özellikle Asya'da bulunan tam 500 civarında çalışanı var. Ama tabii ki de alıştığımız üzere Ripple'da yine bir takım şaibeli olaylarda gördüğümüzü de ben burada bir kez daha söylemeliyim. Yenisini söyleyeceğim. Mesela Ripple tam 160 milyon XRP transferi yapıyor ve bunun 30 milyonunun nereye gittiği belli değil. 60 milyonu ortağı olan Bitstamp borsasına gidiyor. Hadi tamam, orada bunu satacaksın, çatır çatır kullanıcılara satacaksın. Kendin buradan para kazanacaksın sevgili Ripple. Bunu istediğini biliyoruz ama dostlar hani burada
buradaki o şaibeli flu noktayı burada gerçekten kendilerini aydınlatması lazım diyerek Ripple'ın XRP'nin analizine geçelim dostlar. İşte XRP düşer mi, yükselir mi, alalım mı, satalım mı? Bunları şöyle masaya yatıralım. Yatırım tavsiyesi vermeden bakın XRP'de ne görüyorsunuz abi? Ekranda görüyorsunuz bir oba oluştu ve sonrasında da gördüğünüz gibi daha sert şekilde düştü. Obadan beklediğimizden kat be kat fazla düştü. Akabinde de bir simetrik üçgene girdik dostlar. Uzunca bir süredir simetrik üçgen içerisinde XRP ilerlemeye devam ediyor ama sonlarına doğru da şu an geliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Şahsi fikrim de şu abi, bakın 13 Temmuz bölgesine kadar tabii önüne işte artı eksi birkaç gün koymak lazım ama buralarda XRP'de sert bir hareket gelebilir. Dolar olarak konuşuyorum. İsterseniz not alabilirsiniz. XRP'de 0.17 ve 0.18 cent altına düşmedikçe bence şu an sorun yok. Kısa vadede sorun yok. Fakat buna da şu aralar birazcık yakın bölgelerdeyiz. Bunu da söylemeliyim. 0.21 ve 0.22 bölgelerine yükselebilirsek evet biz simetrik üçgeni artık kırdık. Bundan sonra bir tık daha böyle süper 3 dolar 5 dolar değil ama biraz daha yükselebilir. Kısa vadeli yatırımcısına para kazandırabilir diye öngörebiliriz. Fakat ben burada hacme de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 2 gelmiş 1 gitmiş. 2 gelmiş 1 gitmiş. Yani çok suni gibi duruyor. Bir şeyler bunu bastırıyor gibi duruyor. O yüzden şu an XRP alırsam veya elimde varsa da ne yapabilirim? Şu üçgenin durumunu gözeterek üçgeni yukarı yönlü kırmasını bekleyebilirim. 0.17 hadi yani böyle 0.16,5 centlere de stop loss koyarak olası bir büyük bir kaybın da önüne geçebilirim dostlar. Yani sonuçta XRP'den bahsediyoruz. Dostlar Ledger çekilişine katılmak ve bana bu video için teşekkür etmek isterseniz hemen bu videonun altındaki linkten formu doldurabilir, kanalıma abone olup zile dokunabilir ve videoların beğenip fikirlerinizde, yorumlarınızda şöyle yazabilirsiniz. Görüşürüz, bam bam.